Merhaba arkadaşlar, serimizin dördüncü videosunda bir konveyörü birkaç farklı noktadan çalıştırmayı ve birkaç farklı noktadan durdurmayı öğrenelim. Yine bu çalışmamızda bit lojik komutlarını paralel bağlayarak bu işlemi gerçekleştireceğiz. 6 metrelik bir konveyörümüzü alalım. Motoru üzerinde biliyorsunuz. Girişine yine üzerine bir adet loader dediğimiz malzeme yükleyici yerleştirelim. Şöyle bir adet de malzemeleri yok eden bir kıyıcı yerleştirelim. Test edelim. Şöyle bakalım çalışıyor mu? Evet, konveyörümüz çalışıyor. Sorun yok görünüyor. Evet. Durduruyorum. Relay'i sağladım. Kapattım. Şimdi de konveyörümüzün iki başına birer adet pano koyalım. Bu panoların üzerinde bir adet start ve stop butonu bulunsun. Şöyle panomuzu aldık getirdik. Bir adet de panoya alalım. Bunu da görmüş olalım nasıl yapıyoruz diye. Şöyle. Evet. Şöyle koyalım. Panomuzu da yine vertikalde yükseltelim. Pano direğimizi ortalayalım. Evet. Çok yukarıda oldu galiba. Biraz aşağı alabiliriz. Tamam. Şöyle olsun. Şimdi bu panomuzun üzerinde 2 adet direk yerleştirelim. Pardon, 2 adet buton yerleştirelim. Bir adet NO ismini verdiğimiz start butonu olsun. Bir adet de NC olarak kabul ettiğimiz normalde kapalı kontaklı stop butonu olsun. Stop butonumuzu yukarı kaldıralım. Panomuza çarptı. Biraz öne alacağız demek ki. Evet, şöyle yukarıya kaldırdık. Yine olmadı galiba. Çok arkadaymış. Göremiyoruz. Göz yanılgısı oluyor. 2 boyutlu bakınca. Evet, şöyle yapalım. Yakalayalım. Yukarı kaldıralım. Panomuzun üzerine koyduk start butonunu. Bir de şöyle yaklaşıp stop butonunu koyabilirsek. Evet. Şöyle biraz sola. Evet. Şunu biraz aşağı alalım. Yukarıda oldu acaba. Bakalım şöyle, yok. Zaten yanaşmamış. Evet. Şimdi görelim. Evet, fena değil. Biraz aşağı alsak olur herhalde. Tamam. Panomuz hazır. Start ve stop butonlarımızı yerleştirdik. Birbirinden ayrılmaması için işaretliyoruz ve gruplandırma çalışması yapıyoruz. Aynı panoda Ctrl C, Ctrl V bir tane daha yapıp şöyle konveyörümüzün diğer tarafına getirelim bunu da. Bunu da biraz daha öne alalım şöyle. Ve şöyle önden yaklaşalım. Evet. Buradan bir taraftan buradan çalıştırabileceğiz. Buradan da çalıştırıp durdurabileceğiz. Simetrikleri iyi olmadan olsun. Daha estetik olanını sizler gerçekleştirirsiniz. Şimdi ayarlar kısmına gidelim. Driver'a gidiyorduk. Buradan Modbus TCP server'ı seçiyorduk. Konfigürasyona gidiyorduk. Şuradan Ethernet adaptörümüzü seçiyorduk. Biz sanal Ethernet adaptörünü kullanacağız, software loop. Çünkü fiziksel bir cihaz kullanmayacağız. Onun IP adresi de 127.0.0.1 502 port numarasıymış. Slave ID de 1'miş. Giriş çıkışlarımızdan 4 adet buton kullanacağımız için biraz sadeleştirelim. 4 adet giriş. 1 adet motorumuz olacak zaten. 1 adet çıkış olsun. Register kullanmayacağız şu an. Daha sonraki çalışmalarımızda bunları kullanırız. Pardon, kullanmayacağız dedik. Bir yazdık, 0 yapalım bunları. Evet, şu an hazırız. Auto Start'ta seçili. Bakalım, ayarlarımız tamam. Şimdi bağlantılarımızı yapalım. İlk sıraya start tonu koyuyoruz, unutmuyoruz. İkinci sıraya yine start tonu. Pardon, bunlar NC'ymiş. Bunları 3'e ve 4'e koyalım. NO olanlarını başa alalım. Programda da böyle yapacağız çünkü.
Şimdi 0. girişte ve 1. girişte, yani ilk iki girişte NEO'lar, startlar, sonrakilerde kapalı kontaklar, stoplar mevcut. Çıkışa da motorumuzu bağlıyoruz, konveyör motoru. Bu tarafta işimiz bitti. Artık çalıştırmaya hazırız. Gelelim Hyperduide tarafına. Yeni diyoruz. Bir proje ismi soruyor. Bir diyelim, deneme diyelim. Tamamdır. Hangi paneli veya PLC kullanacaksınız diyor. 7L dedik. Program kendini kapattı, açtı. Şimdi geliyoruz. İlk olarak unutmadan haberleşme ayarlarımızı yapalım. Modbus seçecektik. Modbus TCP seçecektik. ID numaramız 1'de. 127 idi. IP adresimiz 001 idi. Hatırlayınız. Şuradan bakalım zaten. Evet. Nokta 01 502. Buradan da istersek değiştirebiliriz. Zaman aşımını arttırabiliriz. Deneme sayısını, ama şu an sorun olmayacağını düşünüyoruz. Soft PLC kuracağımız için mutlaka Soft PLC'yi seçiyoruz. Cihaza da bir isim veriyoruz. Cihaz adını veriyorum. Ya da ne diyelim? Tamam, cihaz diyelim. Cihaz 1 dedik, tamam. Ve ekle diyoruz. Sonra da bu eklemeleri şuradan Soft PLC'yi seçip kaydediyoruz ve tamam diyoruz. Şimdi bir daha bakalım, haberleşme ayarlarımız doğru mu? Cihaz 1, evet, Soft PLC, her şey tamammış. Şimdi gelelim ilk olarak HMI kontrolden unutmadan Soft PLC'yi aktif edelim. Daha sonra da Soft PLC tanım editöründen adreslerimizi tanımlayalım. Ekledik. Önce start 1 diyelim. Ve uzak adresimiz olarak gidelim, cihazımızı seçelim. Cihaz 1 demiştik. Input coil'de ilk girişimizi unutmayınız. Tamam dedik. Sonra ekle dedik ve ikinci start 2 uzadı. Şöyle, tamam, böyle otomatik versin. Bu da 2 olsun. Ekle diyoruz fakat stop olacak. Stop 1 olsun. Ve ekle diyoruz. Stop 2. Tamamdır. Bir de motoru ekleyelim. Motor tabii ki giriş olmayacağı için şuradan gidiyoruz. Bunu output coil seçiyoruz ve 5 numara değil, unutmayınız. 1 numaralı çıkışa bağlıydı. O yüzden 1 yazdık. Diğerleri böyle kalabilir. Tamam dedik. Adres etiket editörüne gittik. Soft PLC etiketlerini al dedik. Böylece panel tarafına da aktarmış olduk etiketleri. Programımızı Soft PLC POW Network 1'e gittik. Burada yazalım. Sağ tık ve komut listesini çıkartıyorum. İlk network'üm karşıma geldi. Bir adet start butonunu temsil etmek amacıyla normalde açık kontak koydum. Start'ı seçtim. Tamam dedim ve bu defa klasik mühürleme yapmayacağım. Set reset bobinlerini kullanarak mühürleme yapacağım. Set bobini bir kez tetiklendiği zaman kilitlenen bir bobin. Yani mühürlenen bir bobin. Böyle özelliği bu. Buraya motoru seçiyoruz. Yani motoru set etsin. İlgili çıkıştan itibaren kaç çıkışı set etsin? Bir tane. Birkaç motorum yok. Sadece bir motorum var. Şimdi start'a basıldığı anda set olacak. Mühürlü kalacak. Elimizi çeksek de enerjili kalacak. Dolayısıyla bir de bunu reset etmek gerekecek. Bir network ekliyorum altına. Reset etmek için de stop butonunu kullanacağım. Stop butonunu seçiyorum ve tamam diyorum. Bu defa reset bobinini alıyorum. Nereyi resetlemek istiyorum? Tabii ki motoru resetlemek istiyorum. Kaç adet motor? Bir adet bağlamıştık. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi programda diğer tarafta cihaz üzerinde, makine üzerinde start planı normalde açık, sorun yok. Fakat güvenlik açısından normalde kapalı kullanılması gerektiği için stop butonu buraya açığını koyarsak buraya bağladığım stop butonu burayı kapatacak ve sürekli motor çıkış resetli kalacak ve çalışmayacaktır. Dolayısıyla burada normalde kapalı kontak tercih etmem gerekecek bu durumda. Cihazın çalışabilmesi için, makinenin çalışabilmesi için. Altına satır ekliyorum.
Bu defa diğer startımı da buna paralel bağlıyorum. İki noktadan da çalıştırmak istiyorduk, hatırlayınız. Paralel bağlamak için kontrol tuşuyla birlikte ok tuşunu bastım ve paralel bağladım. Yine stop butonunun altına satır ekliyorum ve bu defa diğer stop butonunu buna paralel bağlamam gerekiyor. Diğer taraftan da durdurabilmek için kontrol tuşuyla yanları paralel bağladım. Böylece artık iki network'ün programım bitmiş oldu. Online simülasyon dedim. Eğer bir yerde hata yapmadıysak, gözden bir şey kaçırmadıysak cihazımız çalışması gerekir makinemizin. Yaklaşalım, şöyle gidelim birazcık. Evet, şöyle. Üstteki start butonumuzdu. Start diyoruz. Çalışmadı. Stop dedik. Çalışmadı. Bir yerde bir sorunumuz var. Burada durduralım. Bir bakalım sorunumuza. Evet, bakalım çalışmadı projemiz. Sorunumuz nerede bulalım? Gidelim buraya. Bakıyoruz. Burada stop butonunun adresini ilave etmeyi unutmuşuz. Dolayısıyla derlemediği için PLC tarafı çalışmadı. Online simülasyona tekrar basıyoruz kontrolümüzü yaptıktan sonra. Şimdi Factory.io kısmına gidiyoruz. Buradan start veriyoruz. Conveyer'ımız çalışıyor. Stop diyoruz. Conveyer'ımız duruyor. Diğer tarafa da gidelim. Diğer taraftan da çalışması ve durması gerekir. Bakalım buradan çalışıp duruyor mu yine. Start diyoruz. Şuradan çalıştı. Stop butonuna bastığımız anda durdu. Evet, artık buradan da çalıştırıp durdurabiliyoruz. Evet. Buraya bir daha gidelim. Start. Stop. Böylece amacımıza ulaşmış olduk. Kontakları, açık ve kapalı kontakları paralel bağlayarak konveyörümüzü farklı noktalardan çalıştırmış olduk. Çok daha fazla noktadan da bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Prensip aynı. Bu videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki çalışmamızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.